Ablam bir müsaade. Geçtim. Bolivya'da başka türlü karşıya geçemezsiniz. Işık yoksa atlayacaksın. Başka hiç şansın yok. Selamlar dostlar, nasılsınız? Şu an Sucre şehrindeyim, başkentteyim. Otobüs terminaline geldim. Buradan otobüse binip Samaipata isminde bir köye, kasabaya gideceğim. Biletimi gelip aldım ben sabah. Şu an saat 4.30-5'te otobüs var. Burası terminal. Ola ki yolu Sucre'ye düşen olursa ve bir yere gidecek olursa, şu karşıda başlıyor firmalar. Binanın içerisinde de bir sürü firma var. Ama her firmaya sorun. Hemen bam diye ikinci firmadan biletinizi almayın, çünkü turistlere birazcık yüksek fiyat çekiyorlar. O yüzden zararlı çıkmayın. Ben mesela 60 Bolivianos'u aldım. Yaklaşık 10 dolara aldım. 12 saatlik bir yol gideceğim. Ama 100 Bolivianos'tan açtılar pazarlığı. Ben bayağı bir sordum herkese. 60'a buldum en son. Burası da otobüse bineceğimiz kısım. Uso'da terminal diye bir muhabbet var Bolivya'da. Peru'da da vardı bu. Videoları izleyenler hatırlayacaktır. Terminal kullanım ücreti ödüyorsunuz. Ne kadarmış burada? 2,5 Bolivianos'muş. Şuradan alalım. Hola, buenas. Una Uso'da terminal, por favor. Uso'da terminal dediğimde şöyle bir bilet. Bunu otobüse bindiğinizde ya da otobüse binmeden görevliye veriyorsunuz. Bu şekilde. Bak burada mesela abi. Bu abiye birazdan Uso'da terminali vereceğim. Otobüs kısmına öyle geçiyorum. Bazen bu bileti alacağınız yerler kapalı oluyor. Otobüs terminalden çıkarken bir görevli biniyor otobüse. Tek tek sizden para topluyor. Hatta ben Bolivya'ya geldim de otobüse bindim işte Potosi'den Sucre'ye gelene kadar, gelirken. Kavga çıktı otobüste. Biz vermeyiz, vermek istemiyoruz, bu ne bilmem ne. Bolivya'da olan şeyler bunlar. Burada tartışma çıktı. Sanırım abla bir bilet almış. Bu gelen otobüs bir tam yatak bir yarı yatak muhabbeti var ya. Bu gelen otobüs bayağı eski. Bunun bozulup bozulmayacağı bile şüpheli. Abla sanırım memnuniyetsiz bir şikayetini dile getiriyor ama çözemedim. Bileti geri vermek istiyor. Adam kabul etmedi. Tartışıyorlar birazcık. Çantayı ben verdim. Otobüsümüz bu. Bayağı bir eski yalnız. Çok eski ya. Ben de pencere kenarı almıştım 7 numara. Abla dedi gel dedi, sana yerini göstereceğim dedi. Beni koridor kenarına 2 numaraya, otobüsün en önüne aldılar. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bir fikrim yok. Şu tarafta gideceğim. Şurada gideceğim. Koridor kenarını hiç sevmem. Ama yapacak bir şey yok. Baksanıza otobüsün eskiliğine. Fena eski. Şu koltuk benim. Ablanın yanında oturacağım. Şoföre sordum. 9 saat dedi. Sanırım 12 saat şeye kadar gidiyor bu, Santa Cruz'a kadar gidiyor. 12 saat sanırım Santa Cruz. 9 saatmiş benim gideceğim yer Samaipata. Koltuklara baksanıza. Dökülüyor otobüs. Kesin yolda kaldık ya. 15 saate falan anca gideriz. Şurada oturuyordum. Abi geldi. Bilet kontrolü yaptı. Gel dedi sen. Beni başka bir yere aldı. Bolivya'da çok normal böyle şeyler. O yüzden hiç şey yapmıyorum yani. Garip karşılamıyorum. Neyse çıktık şimdi. Daha doğrusu bir hareketlendi, yine durdu. Çıktık sayılır yola. Bakalım nasıl geçecek yolculuğumuz. Otobüs bozulmadan sağ salim gidersek süper olur. Samaipata'ya geldik. Saat gecenin 2'si. 2'yi çeyrek geçiyor. Benzinin önünde indim. Bu kadar erken geleceğimizi hiç tahmin etmemiştim ya. Böyle. Bıraktı bizi burada. Burada da bir köpek grubu var. Şu arkada abiler içiyor. Ben nerede uyuyacağım ya bu saatte?
Çadırımızı kapatalım. Güne başlayalım. Günaydın dostlar. Dün gece böyle bir kamping buldum. Buraya geldim, çadırımı attım. Sabah da dedim ki ben böyle gece geldim, çadırı kurdum. Kapı açıktı. Kusura bakmayın dedim, habersiz geldim. Sorun yok dediler. Kaydımı yaptım. Gecelik 30 Bolivianos bu kamping. Hostel kısmı da var. Ama kamping biraz daha uygundu, o yüzden ben de çadırda yatmayı biliyorsunuz, sorun yapmıyorum, o yüzden bu gece de buradayız. Gece geç saatte gelince sarhoş dayılar vardı. Onlarla konuştum, dedim abi böyle nerede dedim yatabilirim. Burayı tarif ettiler. Hemen geldim buraya. İsmi El Hardin. Şansıma kapı açıktı. Vay ne güzel uçuyor. Kondor mu o ya? Hayda, kondor galiba. Oha, çok yakından uçuyor ha. Yok ya, kondor için bayağı küçük. Burada sokak pazarı kurulmuş. Patates satıyorlar, kabak satıyorlar. Domates gördüm, salatalık var, biber var. Sebze satıyorlar, meyve görmedim diyecektim. Muz geldi önümüze. Aşağı yukarı 10.000 nüfusu olan bir kasaba burası. Santa Cruz şehrine 2 saat uzaklıkta. Tarihi bir bölge burası. Zamanında İnkalar buradaki halklarla bayağı bir savaşmış. O yüzden burada bir kale varmış ve arkeolojik bir alan var. Bunları görmeye geldim. Ve de kasabayı gezelim istedim. Ha, orada Mercado var. Dalalım içeri. Bir Mercado'ya bakalım. Biberler kocaman valla. Bizim o dolmalık biberler var ya, onlar kocaman. Şu salatalıklar da kocaman. Ufak bir Mercado'su varmış buranın. Zaten kendisi ufak. Büyük olmasında beklememek lazım. Burası da Carniceria, yani kasapların olduğu bölüm. Öyle açıkta satıyorlar. Burada kahvaltı yapabiliriz bence. Şöyle bir restorana geldim şimdi. Hamur işi yemektense bir çorba içeyim dedim. Abla sopa de mani, yani fıstık çorbası satıyormuş. Üstüne böyle maydanoz rendeledi koydu. Fıstık çorbasını zaten Bolivya videolarını izleyenler hatırlayacaktır. İçerisinde etin ya da tavuğun olduğu ya da ikisinin olduğu, patates parçalarının olduğu, bazı sebzelerin olduğu çok lezzetli bir çorba. Yanına da şöyle şey getirdi, mısır taneleri getirdi, haşlanmış mısır taneleri. Bir de acı sos verdi. Bu birazcık acı dedi. Çok acı sevmiyorsan biraz dene, yiyebilirsen koy dedi. Bayağı bir acıymış ablanın söylediğine göre. Çorba güzel gider sabahları. Bir hamur işi de canım istedi ama dedim bir çorba içeyim, bayağıdır çorbadan uzak kaldık sonuçta. Sopa de mani'nin içine genelde dana eti koyuyorlar ya da tavuk koyuyorlar. Bazı restoranlar ikisini de koyuyor. Kemikli dana eti koyuyorlar, lezzetli oluyor. Kemiğin suyu da çorbaya geçiyor. Mısırdan da yiyelim. Çok fazla küçük sinek var. Buradaki iklimden kaynaklanıyor gerek. Sıcak bir hava var çünkü. Yine bir eğlence şamata var. Büyük ihtimalle bir şeyin çekimini yapıyorlar. Baksana şu önümdeki abi kamerayla çekiyor. Bu sokak boyunca devam ediyor pazar. Böyle hediyelik eşya dükkanları var. Kafeler var. İnsanlar bir şeyler satıyorlar. Ne güzelmiş bu kafe ya. Bayağı otantik gözüküyor. Her yeri böyle bitkiyle doldurmuş, gayet güzel gözüküyor. Ne diyor? Organik kafe diyor. Organik kahve varmış burada. Tam yalnız kahve yetiştirilecek iklim.
Bu bölgede yetişiyordur diye düşünüyorum. Bir araştırmam yok ama yükseklik ve sıcaklığa bakılırsa kahve yetişir bence. Yani 1600-1700 metrelerde Samaipata. İklim olarak da sıcak bir iklim var. Bence yetişiyordur kahve. Burası da plaza, yani meydan. Tatlı bir kasabaymış ya burası. Bak, yılan kafası. Yılanın ağzının içerisinde de bir İnka kralı olsa gerek. Aynen. Huayna Capac. Huayna Capac. Düşeceksin lan, koşma. Ben düşüyordum. Oo, işe yerini belli et. Kalabalıkmış meydan yalnız. Burada da güneş saati var. Yapay bitki ekmektense kendileri böyle saksıların içerisine çiçekler, bitkiler ekmişler. Gayet güzel gözüküyor ama birazcık soluk. Ha, şurada kilise var karşıda. Kiliseye bakalım. Sonra şöyle sokakta yürüyelim. Kilise kapalı. Bakalım şuradan. Aynen kapatmışlar. Güzel bir güne denk geldik ya. Kalabalık sokaklar. Canlı yani, insanlar çıkmış geziyorlar, tezgahlar var. Hava da güzel, birazcık sıcak bir hava var aslında ama bazen böyle bir esinti oluyor. İyi geliyor insana, ferahlıyor insan. ¿Cuántos minutos? 18 minutos a 15 minutos. 15 minutos. Gracias. Dostlar, şimdi bir tane motorlu arkadaş buldum kendime. El Fuerte isminde bir arkeolojik alan var. Oraya gidiyoruz. 20 Bolivianos'a götürüyor. Dilerseniz 20 Bolivianos'a da getiriyor. Yani gidiş geliş 40. Gracias amigo. Arkadaşın numarasını da aldım şimdi. Dönüşte yine onunla birlikte döneceğim. Gracias. Orada bir sürü motorlu da var. Dilerseniz onlarla da dönebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ya da git gel aynı kişiyle anlaşabiliyorsunuz. Bir sürü araba var burada. Kendi özel aracıyla gelenler ya da turla gelenler otoparka park etmiş. Şimdi biletimizi alalım. Gezimize başlayalım. Manzara çok iyiymiş yalnız ha. Baksanıza, yemyeşil etrafımız, yemyeşil. Çok güzel görünüyor gerçekten. Tek tük evler var, tarlalar var. Alabildiğine yeşillik. Gracias. Gracias. Dostlar, biletimi aldım şimdi. Yabancılar için 50 Bolivianos burası. Nereye geldik? El Fuerte isminde bir arkeolojik alana geldik. Burası eski bir İnka şehri. Ne demek El Fuerte? Şöyle göstereyim, gezeceğimiz alan burası. Yani İnkalardan kalan şehir burası. Ne demek El Fuerte? Güçlü, kuvvetli demek. Buraya da böyle bir minyatür koymuşlar. Burası meydan. Gözlem noktası var. Daha sonrasında başka buraya özel isimler vermişler. Burada da isimlerin açıklamaları var. Mesela Cancha dediği Mercado, yani pazar yeri.
Burada labirentler varmış. Chincana dediği. Bu Kalanka. İlk gördüğümüz yer neresi? Neymiş Kalanka? Center diyor. Public meeting diyor. Yani insanların buluştuğu yer. Plaza. Kalanka Plaza demekmiş. Burada açıklamaları da yapmış. Gayet güzel. Bu alanda bağırırsanız eko yapıyor karşıdan. Güzel. Güzel eko yapıyor. Bir gözlem noktasındayım şu an. Devasa bir kaya parçasına bakıyorum. Bu kaya parçası özel çünkü üzerinde birkaç tane figür var İnkalara ait. Mesela şurada jaguar figürü var. Bakın burada anlatmış. Gösterdiğim o kayanın üzerinde şöyle jaguar figürü var. Şöyle göstereyim resmin üzerinde. Burada puma figürü var. Yani şu. Tam olarak nerede kalıyor? Şuralarda bir yerde kalıyor. Ben görebiliyorum. Puma figürü var. Daha sonrasında şurada yılan figürü var. Bakın. Orada göstermiş yılan figürü var. Ve şu da İnka duvarlarını temsil ediyormuş. Yani neresi? Şurası. Parmağımın ucuyla gösterdiğim yer İnka duvarlarını temsil ediyormuş. Buradan arkeolojik alanı, şehri net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda burası kaleymiş ve El Fuerte güçlü kuvvetli anlamına geliyor demiştim ya, kale anlamına da geliyormuş. Kale anlamı da varmış. O şekilde anılıyormuş burası. Burada sağ olsunlar vallahi İngilizce'de koymuşlar açıklama. Hem İspanyolca var hem İngilizce var. İngilizce koydukları zaman anlaşılması çok daha net oluyor. Yani benim İngilizcem İspanyolcamdan bir tık daha iyi. Bir tık değil, çok daha iyi. O yüzden daha rahat bir şekilde okuyup detaylı bilgileri sizlerle paylaşabiliyorum. Ve ben de anlıyorum. Yani anlayınca insan keyif alıyor. Nerede olduğunu fark ediyor. Yoksa baktığın zaman düz taş. Ben fark etmezdim mesela o figürleri. Ne diyor? Templo de la Sacristia. Templo dediği tapınak, sakristia dediği de kutsallık. Yani kutsallık tapınağı olarak çevirebilirim. Yani burası şu an baktığımız bu yer bir ibadet merkezi olabilir. İsimden anladığım kadarıyla. Şimdi bu şehrin geçmişi Mohokoyas isminde bir halka kadar uzanıyor. Mohokoyaslardan sonra kim var? Chanes isminde bir imparatorluk var. Chanes İmparatorluğu gelip burayı fethetmiş ve bir süre onlar burayı yönetmişler, burada yaşamışlar. Chaneslerden sonra da İnka İmparatorluğu gelip Chaneslerin buradaki hakimiyetine son veriyor ve kendileri hüküm sürüyorlar. İnka İmparatorluğu burada hüküm sürerken Bolivya'da yaşayan Guarani halkı onlara bayağı bir saldırmış. Aralarında bayağı bir savaş olmuş. Daha sonrasında İnkalar tabi bu savaştan hola buenas ¿cómo estás? Hola. Ne diyor? Agricolas. Terrazas agrícolas. Es para agricultura. Terraza de cultivo. Ah, sí. Sí, es sí, terrazas. Típico de los incas. Sí, típico de los incas. Sí. Gracias. Burası da İnkaların merdivenleri, tarım yaptıkları o teraslar. İşte bu terasları hatırlıyorsunuz, önceki videoları izlediyseniz. Peru'da bol bol anlatmıştım. Burada da kısaca bahsedeyim. İnkalar zamanında dağlarda yaşadığı için burası da 2000 metrede bir dağ şehri aslında. Dağlarda tarım yapmak zor, tahmin edebileceğiniz gibi. İnkalar nasıl bir çözüm buluyorlar? Teraslar yapıyorlar. Yani bizim basamak, merdiven diyeceğimiz bu terasları yapıyorlar. Ve buralarda farklı farklı bitkiler, meyveler yetiştiriyorlar. Mesela patateslerin bu kadar çok olmasının sebebi Peru'da, Bolivya'da tamamen İnka geleneğinden kaynaklanıyor. Onların tarım geleneğinden kaynaklanıyor. Bunun sebebi de her terasın farklı şeyi olduğu için, açısı olduğu için farklı sıcaklığı oluyormuş, farklı derecesi oluyormuş ve toprak yapısı vesairesi, yani hepsi etkili oluyormuş ürün yetiştirme konusunda ve farklı ürünler yetiştirebiliyorlarmış bu sayede. Şu an mesela İnkaların teraslarından birindeyiz, onun üzerindeyiz. Ne diyordum?
laf karıştı. En son işte Guaranilerle İnkalar kapışıyorlar ama İnkalar galip çıkıyor bu savaştan. Daha sonrasında İspanyollar gelene kadar İnka İmparatorluğu, İnka medeniyeti bu toprakları yönetmiş. İspanyollar geliyorlar, buraya çöküyorlar abi. Çökünce de ne oluyor? Tabii ki de yok etme sürecine giriyorlar. Yani kültürü mahvediyorlar tahmin edebileceğiniz gibi. Şu an baktığımız bu kalıntılar da İnkaların o dönemde kaldıkları evler. İnkaların inşa ettikleri evler. Şöyle göstereyim onun kalıntıları. Hemen onun yanında da İspanyolların inşa ettiği evler var. Casa Española yazıyor şurada. Şöyle göstereyim. Bayağı bir benzer. Ben arasında birazcık fark olur diye düşünmüştüm ama bayağı bir benzer. Girişte bilgilendirici bir not vardı. Bu alan hakkında, daha doğrusu bütün şehir hakkında bilgi veriyordu da bu alan hakkında yazmışlar işte İnkaların evleriyle İspanyolların evleri yan yana diye. Burada da yazıyor zaten. Ne diyor? 1630-1660 arası yazıyor. Buraya figür yapmışlar. Puma ve jaguar figürü yapmışlar. Çimleri birazcık uzun tutarak. Şu an baktığımız bu alanda ana meydan. Ve bunun yanında birkaç tane farklı yapı var. Bunlardan biri de Mercado, yani pazar yeri. Bir başka İnka evleri. 1400'lü yıllardan kalmaymış bunlar da. Şaka gibi değil mi? 1400 ya. 1400. Ya mesela şu evin neresi acaba? Ya da kaç kişi yaşıyordu burada? Mesela ufacık bir alan burası. Burada kaç tane ev var? Kaç kişinin yaşadığı bir alan? Bunlarla ilgili bir yazı görmedim şimdiye kadar. O kadar İnka şehri ziyaret ettim da bunlarla ilgili hiçbir yazı görmedim. Bak ne diyor? Chincana Cayanca. Yani ana meydana, plazaya gidiyoruz şu an. Meydana giriş yaptık. Kalabalıkmış abi bugün. Bu kadar insan olacağını hiç tahmin etmemiştim. Burası ana meydan dostlar. Şimdi ilk olarak Kayança dediğim bu binayı göstermek istiyorum sizlere. Tam olarak karşımızda kalıyor. Araştırmacılara göre burası askeri bir binaymış. Yani öyle olduğunu düşünüyorlar. Ve 70 metre uzunluğundaymış. Teknik bilgiler hakikaten çok iyi. Gayet detaylı teknik bilgi veriyorlar. Ama ben sosyal açıdan bilgileri daha çok merak ediyorum. Yani İnkaların o sosyal yaşantısı beni daha çok cezbediyor açıkçası. Tabi bu alana geçmek yasak. Bayağı yüksek, böyle sivri çatılı bir binaymış burası. Askeri bir bina olduğunu düşünüyorlar. Bence mantıklı. Neden? Çünkü İnkalar bir dağ şehri kurduklarında, mesela Machu Picchu, mesela Choqquequirao, bu şehirler bir tören alanı oluyor. Bir kutsal şehir gibi düşünebilirsiniz. Burada komutanlar yaşıyor, seçkin kişiler yaşıyor o dönem. Ve bunun yanı sıra bir askeri yapısı da var. Çünkü bir askeri üs olarak düşünebilirsiniz bu bölgeleri. Yani daha aşağıda, daha alçak rakımlarda kalan, daha fazla insanın, halkın yaşadığı yerleri bu üslerden koruyorlar. Ya da bir sıkıntı oldu mu o halk bu üslere kaçıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Ben böyle düşündüğüm için bunun mantıklı olduğunu sayıyorum. Yani askeri bir bina olabilir. Çünkü her İnka şehrinde bir kutsal alan oluyor ya da birden fazla kutsal alan oluyor. Bunun dışında askeri bir kısım da oluyor. Bayağı geniş bir plazaymış. Mesela şu bilgiye rastlamadım burayı araştırırken. Burada kaç kişi yaşıyormuş o dönem? İşte yaşayanlar kimlermiş? Bence işte komutandır, rahiptir, seçkin kişilerdir. Genelde İnka şehirlerinde böyle insanlar yaşadığı için, yani bu tip dağ şehirlerinde yaşadığı için ben böyle düşünüyorum. Ama farklı da olabilir mesela. Bu benim fikir yürütmem. Ya da burada neler yapıyorlarmış. Ne bileyim efendim. Kurban veriyorlar mıymış burada? Gibi bir sürü kafamda soru var mesela. Burası da pazar yeri. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Ben şu tepeden bakarken şurası mı ya da karşıdaki bina mı diye düşünmüştüm. Burası daha mantıklı gelmişti. Hakikaten de öyleymiş. Cancha, yani Mercado. Yani Türkçe'ye çevirecek olursam pazar yeri.
Burada da o dönem nasıl göründüğünü tasvir etmişler. Teknik bilgiler güzel. Burak Durgun. Sí. A ver, aquí, porque no hay señal ahorita. Okay. ¿Cómo? A ver, Burak. escríbalo. Sí. ¿Una foto con usted? Sí, ¿Puede sí. ser? ¿Una Sí. foto con usted? Sí. ¿Podemos sacar? De acá. De acá, de acá. Influencer en Bolivia. Aunque no lo sé, no lo sé. Hasta mientras con lo mío. ¿No salgo yo? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ciao, hasta luego. Türkiye'den geldiğimi öğrenince fotoğraf çekilmek istediler. Şunu göstermek istemiştim sizlere. Bakın burada da o dönemde pazar yerinin nasıl gözüktüğünü tasvir etmişler. Chincana denilen yere geldim şimdi. Şu an burası su dolmuş durumda ama aslında 16 metre derinliğinde bir tünele bakıyoruz şu an. İnkalar o dönem tünel yapmışlar. Kaçış tüneli olduğu düşünülüyor. 16 metre derine gidiyormuş. Daha sonrasında toprağın altından artık nereye bağlanıyor bilmiyorum. Farklı bir yere bağlanıyormuş. Ama su dolmuş şu an. Büyük ihtimalle belli bir kısmı kapanmıştır. Chincana. Bakın şöyle. Hoppa, düşmeden göstereyim. Bak şurada bir karakter var. Buradan dalıyor. Hop. Kaçış. ¿De dónde, disculpe? Türkiye. ¿De Turquía? Sí. Wow. ¿Ustedes? Yo, Samaipata. Samaipata. Sí, sí. Bueno, me gusta Samaipata. Es muy hermoso pueblo. Bonito, Şurada bir İnka'nın yüzü varmış. Buradan belli oluyor bakın. Belki kameradan da belli oluyordur. Çocuk şimdi durdu da bana onu gösterdi. Gracias. Okay. Bayağı ilginç ha. Önce bir anlamadım. Sonra gösterdi çocuk. Hakikaten İnka yüzüne benziyor suratı. Şu an bu geçtiğimiz yer nehir. Baksanıza arabalar nereye kadar gitmiş. Bir de şelale var bu bölgede. Genelde yerli turistlerin ziyaret ettiği bir bölge. Kamp yapmaya geliyorlar buraya. Muchas gracias. Hasta luego. Ciao. Köyümüze döndük. Meydan bayağı canlıydı. Herkes orada toplaşmış gösteri izliyor. Bir de videonun sonunda sizlere böyle ara sokakları göstereyim istedim. Ne güzel çizmişler evin kapısına. Kertenkele, komodo ejderi gibi bir de ağaç. Şu ana kadar benim gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Bolivya'nın en çok sevilen küçük yerleşim yerlerinden biri olabilir Samaipata. Böyle köy kasabayı ele alırsak Samaipata benim şu ana kadar en çok duyduğum. Hani hep şey demişlerdi bana bir önceki gelişimde de. Samaipata'ya gittin mi? Mutlaka gitmelisin. Gayet güzel. Çevresi güzel. Doğası güzel. Benim şu ana kadar en çok duyduğum Samaipata ismiydi.
Buradan yola çıkarak Bolivya'daki en çok sevilen köy kasaba diyebilirim Samaipata için. Bu benim yorumum tabii ki. Burada dikkat ettiğim bir şey daha var. Gençler bayağı mototaksi yapıyor. Yani o şekilde hayatlarını kazanıyorlar gibi geldi bana. Çok fazla mototaksi var. Çünkü çevrede de yapılacak çok fazla şey var. İşte doğa yürüyüşüne gidebilirsiniz. Ne bileyim efendim, başka köy kasabaları ziyaret edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi o El Fuerte antik şehrini ziyaret edebilirsiniz. O yüzden bir mototaksi, taksi, buna ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Taksiyi genelde bir tık daha böyle yaşı ileri olan erkekler yapıyor. Benim şu ana kadar gördüğüm, birazcık gözlemledim meydanda. Vakit geçirdim çünkü çevrede. Şöyle ara sokakları sizlere gösterirken bir yandan da videonun sonunda gözlemlerinden de bahsedeyim. Şu an bir turizm geliri var buranın. O bir gerçek. Ama asıl gelir kaynağı benim araştırdığım tarım. Bu insanlar asıl tarımdan para kazanıyorlarmış. Yani ürettikleri meyve ve sebzeleri başka yerlere satıp oradan gelir elde ediyorlarmış. Ana geçim kaynakları buymuş. Benim şu ana kadar okuduğum, araştırdığım bu. Ve buradan biriyle konuşmak lazım. Asıl daha etkili oluyor doğru bilgiye ulaşma konusunda. Gerçi araştırmalar da böyle makalelere falan denk gelirseniz onlar da, çünkü bilim insanları, akademisyenler yaptığı için o araştırmayı direkt istatistiksel olarak bilgi veriyorlar size. O daha mantıklı olur. Tarım, turizm. Bir de şunu öğrendim. Beni buraya, El Fuerte'den buraya getiren mototaksici çocuğa sordum. Bu bölgede hakikaten kahve yetiştiriciliği varmış. Yani bugüne kadar Güney Amerika'da gözlemlediğim o hangi koşullarda kahve yetişir sorusunu burada kendim fikir yürüterek cevaba ulaştırdım. Doğru da bir fikir yürütmüşüm. Rakım olarak, sıcaklık olarak hakikaten kahve yetiştiriciliğine uygun bir bölgeymiş burası ve yetiştiriyorlarmış zaten. O yüzden o videonun başındaki kafede organik kahve yazıyordu. Bir de bunun yanında çocuk şeyi sordu bana, şarap sever misin dedi. Dedim neden sordun? Burada üzüm yetiştiriyorlarmış. Yetiştirdikleri üzümü de şarap için kullanıyorlarmış. Dilersen dedi seni bodegalara götürebilirim dedi. Samaipata'nın dışında kalıyormuş bodegalar. Bodega ne? Mahzen. Orada şarap tadımı yapabilirsin. Bağları gezebilirsin. Ne bileyim, dilersen şarap alabilirsin dedi bana. Yani bu bölgede, çevrede yapılacak bir sürü şey var. Doğa yürüyüşü falan da yapabilirsiniz ama şöyle bir dezavantajı var doğa yürüyüşü yapacaksanız. Anladığım kadarıyla tur almak çok mantıklı. Çünkü uzak yerlerde hep yürüyüş yollarının başlangıcı. Oraya motor taksiyle ya da taksiyle gitmeniz gerekiyor. Ona da bir tık yüksek fiyat çekiyorlarmış. Çocuktan ben ince ince aldım bilgileri. O yüzden çocuk şey dedi, bir de tur rehberine ihtiyacım var bu bölgede dedi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belki beni yemlemiş de olabilir o konuda. Hani rehber almalısın falan diye genelde yerliler şey yapar, söylerler ama biraz araştırırsanız rehbere ihtiyacınızın olmadığını öğrenirsiniz. Ama bu bölgede olabilir, bilmiyorum da. Araştırmak lazım. Ara sokaklar bayağı sakin. Bayağı sakin. Bir de artık güneş etkisini yitirmeye başladı. Hafiften o sıcaklık gitti. Canlanır diye düşünmüştüm ama herkes meydana akmış. Gösteri izliyor. Tabii haklı insanlar. Ara sokakta takılıp ne yapacak? Böyle devam ediyor işte. Evler böyle bir tık eski. Ama şirin, hoş bir kasabaymış. Hoşuma gitti burası. İyi ki gelmişim. El Fuerte'yi de merak ediyordum zaten. Bir önceki Bolivya seyahatimde burayı görememiştim maalesef. Bu sefere kısmetmiş. Bu videoluk benden bu kadar olsun dostlar. Burası hakkında bilgileri de aktardığıma göre huzurla videoyu bitirebilirim artık. Kafamda bazen böyle bir şeyler kalıyor. Ulan keşke bunu da söyleseydim diyorum. Unutuyorum ama. Çok unutkanım. Hakikaten o konuda nasıl bir yol izleyebilirim bilmiyorum yani. Çok ciddi bir problem benim için bu unutkanlık. Mangalın güzelliğine baksana. Bunlar barbekü işinde başka seviyede ya. Yani hayran olmamak elde değil. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadar. Umarım keyif aldınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Bunlar benim için önemli. Videoların ön plana çıkması için, yeni izleyicilere ulaşmam için önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın.